Gelin bugün 21. yüzyılın siyasi haritasını tek başına yeniden çizen o ismi Vladimir Putin'i mercek altına alalım. Bir casusun modern bir çara nasıl dönüştüğünü birlikte görelim. Ama tabii ki tüm bu hikayenin merkezinde herkesin aklındaki o büyük soru var değil mi? Putin öldüğünde ne olacak? Onun tek adam üzerine kurduğu bu devasa sistem ayakta kalabilecek mi? Şimdi geleceği anlamak için tabii ki biraz geriye gitmemiz, en başa dönmemiz lazım. Onun dünya görüşünü neyin şekillendirdiğine bakmamız gerekiyor. Düşünsenize, savaşın yerle bir ettiği bir şehirde büyüyorsunuz, sokaklarda kendinizi korumak zorundasınız ve işte tam da o sokaklarda o meşhur kuralı öğreniyorsunuz. Kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın. İşte bu acımasız pragmatizm, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne bir KGB ajanı olarak tanıklık etmesiyle birleşince, Putin'in bütün kariyerini şekillendirecek o dünya görüşünü ortaya çıkardı. İnanılmaz bir hız değil mi? Bu zaman çizelgesine baktığımızda görüyorsunuz, Putin 10 yıldan kısa bir sürede kimsenin tanımadığı bir bürokratken bir anda Rusya'nın en tepesindeki isim haline geliyor. Gerçekten göz kamaştırıcı bir yükseliş. Ama tabii bu kadar hızlı bir yükselişin genelde bir de karanlık yüzü olur. St. Petersburg'daki görev yıllarında adı çok ciddi yolsuzluk iddialarına karıştı. Hatta o dönemki federal müfettişlere göre Putin'in denetimindeki projelerde milyonlarca dolar kelimenin tam anlamıyla buharlaşmıştı. Peki madem böyle ciddi iddialar vardı, nasıl oldu da Yeltsin onu seçti? İşte cevap aslında çok basit. Sadakat. Sağlığı iyice bozulan ve yolsuzluk skandallarıyla başı dertte olan Yeltsin ve çevresi, Putin'i kendilerini koruyacak, asla satmayacak, sadık bir kale olarak görüyor. Ve iktidara gelir gelmez Putin sadece ülkeyi yönetmeye başlamadı. Hayır, çok daha fazlasını yaptı. Adeta devleti yeniden dizayn etti, tüm gücü sistematik olarak kendi etrafında toplayacak şekilde her şeyi baştan tasarladı. Yani şu tabloya bir bakın, bu dönüşüm gerçekten de inanılmaz. Kamuoyu desteği sadece %2'lerde sürünen, kimsenin tanımadığı bir başbakanken bir anda ulusal bir kahramana dönüştü. Neredeyse bir gecede oldu bu. Peki bu sihirli değneğin adı neydi? Tek bir kelime: savaş. Her şey 1999 sonbaharında başladı. Rusya, yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği korkunç apartman bombalamalarıyla sarsıldı. Resmi olarak fatura hemen Çeçen isyancılara kesildi. Putin'in buna tepkisi ise çok net ve sert oldu. İntikam yeminleri etti ve acımasız 2. Çeçen Savaşı'nı başlattı. İşte bu, onun güçlü lider imajını halkın gözünde adeta çelikleştirdi. Ama bu bombalamaların arkasında gerçekten ne olduğuna dair ciddi soru işaretleri var. Özellikle de Ryazan şehrindeki olay. Burada bulunan 5. bombayı yerleştirenlerin teröristler değil, bizzat Putin'in eski kurumu olan FSB ajanları olduğu ortaya çıktı. Resmi açıklama neydi biliyor musunuz? Eğitim tatbikatı yapıyorduk. Tabii bu açıklama savaşın gerekçesi hakkında çok ciddi şüpheler doğurdu ve bu şüpheler hala devam ediyor. Savaşı bir kaldıraç olarak kullanan Putin, gücünü mutlak hale getirmek için çok net 3 adımlı bir planı devreye soktu. 1. Oligarkları hizaya getir. 2. Medyayı tamamen kontrol altına al. Ve 3. Savaşla kazandığın popülerliği, otoriteni pekiştirmek için sonuna kadar kullan. İşte tüm bu adımların sonunda ortaya çıkan sistem, Rusya'yı birçok uzmanın bugün adlandırdığı şeye dönüştürdü. Başarılı bir otoriter devlet ya da daha çarpıcı bir ifadeyle bir kleptokrasi. Kleptokrasi, yani hırsızlar yönetimi. Bu tanım aslında Putin'in Rusyasını anlamak için anahtar kelime olabilir. Çünkü uzmanlara göre bu sistem öyle başarısız olmuş bir demokrasi falan değil. Tam tersine ülkenin zenginliklerini tepedeki bir avuç insana aktarmak için tıkır tıkır işleyen, kusursuzca tasarlanmış bir yapı. Şimdi bu sistemin halka etkisini anlamak için size sadece 2 rakam vereceğim. İşte birincisi, 871 dolar. Bu, ortalama bir Rus vatandaşının sahip olduğu toplam servetin medyan değeri. Şimdi de madalyonun diğer yüzü. İkinci rakamımız 110. Sadece 110 kişi ülkenin toplam servetinin tam %35'ine sahip. Bu aradaki uçurum Rusya'yı dünyanın en adaletsiz büyük ekonomilerinden biri yapıyor. Gerçekten şok edici bir tablo. Peki bu devasa servet piramidinin en tepesinde kim var dersiniz? Tabii ki Vladimir Putin. Resmi maaşı oldukça mütevazı görünebilir ama CIA gibi kurumların tahminlerine göre kişisel serveti en az 40 milyar dolar. Bu da onu gayri resmi olarak dünyanın en zengin insanlarından biri yapıyor. İşte bu durum
çok ilginç bir paradoks yaratıyor. Putin bir yandan Kremlin'in mutlak efendisi ama diğer yandan da kendi kurduğu bu sistemin esiri olmuş durumda. Neden mi? Çünkü o kadar çok sırrı ve o kadar büyük bir serveti var ki iktidarı bıraktığı an güvende kalacağından asla emin olamaz. Ve bu da bizi en başa, o sorduğumuz temel soruya geri getiriyor. Tamamen tek bir adamın etrafında örülmüş bir sistem, o adam sahneden çekilince ne olur? Yıkılır mı? Putin sonrasına dair kimsenin elinde net bir yol haritası yok. Masada birden fazla senaryo var. Anayasaya uygur, sakin bir geçiş olabilir ama tam tersi, farklı güç odaklarının iktidar için birbirine girdiği bir taht oyunları da başlayabilir. Hatta bazı uzmanlar askeri darbe veya büyük bir halk ayaklanması ihtimallerini bile göz ardı etmiyor. Tabii Putin'den sonra gelecek kişi kim olursa olsun kucağında devasa bir sorun bulacak. Ukrayna'daki savaş. Ama ilginç bir veri var bakın. 2022 işgali başlamadan önce yapılan anketlere göre Rus halkı Ukrayna'nın bağımsızlığı konusunda neredeyse ortadan ikiye bölünmüş durumdaydı. Bu da demek oluyor ki yeni liderin sadece dışarıda değil, içeride de çok zorlu bir denklem çözmesi gerekecek. Belki de tüm bu hikayeyi ve Putin'in zihin yapısını en iyi özetleyen şey yine kendisinden, kendi ağzından dökülen bir anı. Gençliğinde köşeye sıkıştırdığı bir fareden öğrendiği dersi anlatıyor. Putin'in bu anısı, onun siyasi psikolojisine dair gerçekten tüyler ürpertici bir bakış sunuyor. Ve bizi aklımızda tek bir soruyla bırakıyor. Hayatı boyunca herkesi köşeye sıkıştırmayı bir sanat haline getiren kişi, şimdi kendisi ölümlülük tarafından köşeye sıkıştırıldığında ne yapacak? İşte bu sorunun cevabı sadece Rusya'nın değil, belki de tüm dünyanın geleceğini şekillendirecek.